Daha önce kanalımızda ayrı ayrı yayınladığımız Anadolu Beylikleri videolarını tek içerikte sizler için bir araya getiriyoruz. İşte kuruluş dönemi önemli Anadolu Beylikleri. İyi seyirler dileriz. Osmanlı kuruluş döneminin önemli beyliklerini tanıtacağımız yeni serimize hoş geldiniz. Bu ilk bölümde gerçek tarihte Germiyanoğulları Beyliği'nden ve beyliğin kurucusu Germiyanoğlu Yakup Bey'den bahsedelim. Kuruluşun ilk yıllarında Osmanlı Beyliği'nin en büyük rakibi konumunda Germiyanoğulları Beyliği ve beyliğin başındaki Yakup Bey bulunuyordu. Germiyanoğulları Kütahya ve civarında kurulan bir beylik olup bağımsızlık mücadelesi 1278 yılına dek uzanır. 1278 ile 1290 yılları arasında Germiyanoğulları Beyliği Anadolu Selçuklu Devleti ile zaman zaman mücadelelere girmiştir. Ancak görünüşte de olsa Anadolu Selçuklu hükümranlığını tanımıştır. İlk yıllarda Anadolu Türk beylikleri içerisinde en büyük iki beylik Karamanoğulları ve Germiyanoğulları beylikleriydi. Ancak Osmanlıların yükselişe geçmesi, Eskişehir'in Osmanlı'ya verilmesi, Osmanlı ile komşu olunması ve 1302 yılında Germiyanoğullarının başına Yakup Bey'in geçmesiyle birlikte Osmanlı ile Germiyanoğulları arasındaki rekabet de hız kazanmıştır. Hatta Osman Bey Batı akımlarına devam ederken Germiyanoğulları tarafından gelebilecek saldırılara karşı oğlu Orhan Bey'e Karacahisar'ın idaresini ve savunmasını bırakmıştır. Germiyanoğulları Beyliği'nin gerçek anlamda kurucusu Alişir Beyoğlu Yakup Bey'dir ve onun zamanında beylik en parlak devrini yaşamıştır. Yakup Bey, Anadolu Selçuklu Devleti hizmetinde Emir-i Kebir sıfatını taşıyacak derecede önemli vazifelerde bulunmuştur. Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat'ın saltanattan çekilmesinden sonra Selçuklu tahtına ikinci defa geçen 2. Mesut'a tabi olmayan Yakup Bey, İlhanlı Devleti'nin hakimiyetini tanıyarak senelik vergi vermeye başlamıştır. Döneminde Germiyanoğulları Karamanoğlu Beyliği'nden sonra Anadolu'daki en büyük beylik konumuna yükselmiştir. 1278 ile 1428 yılları arasında hüküm süren Germiyanoğulları Beyliği'nin son hükümdarı olan 2. Yakup, oğlu olmaması üzerine beyliğini kız kardeşinin torunu olan Osmanlı hükümdarı 2. Murat'a vasiyet etmiştir. 1428 yılında Germiyanoğulları bu şekilde Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Osmanlı kuruluş döneminde Anadolu Beylikleri video serimizin ikinci bölümünde Karasioğulları Beyliği'nden ve bu beyliğin kurucusu Kalemşahoğlu Karesi Bey'den bahsedelim. Anadolu Selçuklu Devleti'nin gerilemesinden sonra Oğuz boyları tarafından Balıkesir, Çanakkale ve Bergama yöresinde kurulan Karasioğulları, Danışment soyundan gelen Kalemşahoğlu Karesi Bey tarafından kurulmuştur. Beyliğin kuruluş tarihi 1299 olarak kabul edilir. Bu beyliğin kuruluşunda Germiyanoğlu Yakup Bey'in desteği oldukça fazladır. Beylik en güçlü dönemini Karesi Bey zamanında yaşamış olup soyu Danışment Gazi'ye dayanan Karesi Bey, Ege ve Marmara kıyılarını tuttuğundan Emirül Savahil yani sahiller emiri olarak anılmıştır. Karesi Bey'in asıl adı İsa olduğundan Kara İsa Bey olarak da bilinir. Kurduğu güçlü donanması ile Karasioğulları Ege ve Marmara kıyılarında etkili olmuştur. Ancak Karesi Bey'in ölümünden sonra beylik güç kaybetmiştir. Karasioğulları Beyliği komşusu olan Osmanlıların genişlemesiyle Orhan Gazi döneminde 1361 yılında Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Böylece Karasioğulları Beyliği Osmanlı hakimiyetine giren ilk Anadolu Beyliği olmuştur. Orhan Gazi'nin oğlu Rumeli Fatih Gazi Süleyman Paşa ile birlikte Rumeli'ye geçişte ve buraların fethinde Karesi Bey'in soyundan gelen beylerin büyük katkısı olmuştur. Osmanlı Devleti'nde beyliğin bulunduğu bölgede Karesi Sancağı kurulmuş ve bu bölge her daim önemini korumuştur. Osmanlı kuruluş döneminde Anadolu Beylikleri video serimizin 3. bölümünde Candaroğulları Beyliği'nden ve bu beyliğin kurucusu Şemsettin Yaman Candar Bey'den bahsedelim. Tarih sahnesinde Çobanoğulları Beyliği'nin yerini alan Candaroğulları'nın kurucusu Şemsettin Yaman Candar Bey'dir. İlhanlı hükümdarı Geyhatu tarafından Eflani ve civarının Şemsettin Yaman Bey'e ikta olarak verilmesi sonucu bu beyliğin temelleri 1291 yılında atılmıştır. Şemsettin Yaman beyliği süresince İlhanlıların hakimiyetini tanımış ve Eflani bölgesinde hüküm sürmüştür. 1308 yılında Şemsettin Yaman Candar Bey'in ölümü üzerine yerine oğlu Süleyman Paşa geçmiştir. Süleyman Paşa döneminde beylik önce Kastamonu ve sonrasında da Sinop'u ele geçirerek altın dönemini yaşamıştır. Beyliğin topraklarını genişletmesine rağmen Süleyman Paşa da İlhanlı hakimiyetini tanımaya ve 1335 yılına kadar onlara vergi vermeye devam etmiştir. Candaroğulları Beyliği uzun müddet komşusu olan Osmanlılara karşı dengeli bir siyaset takip etmiştir. Ancak İsfandiyar Bey döneminde Osmanlı Devleti'ne karşı düşmanca hareketlerde bulunmuştur. Osmanlı Devleti'nin 4. padişahı olan Yıldırım Beyazıt, büyük bir ordu ile 1392 yılında Candaroğulları Beyliği'ne girmiş
ve Kastamonu'yu Osmanlı Devleti topraklarına katmıştır. Sinop'ta ise İsfendiyar Bey zayıflasa da hükmetmeye devam etmiştir. Yıldırım Beyazıt'ın Timur'a mağlup olmasından sonra İsfendiyar Bey tekrar eski topraklarını ele geçirmiştir. Son olarak Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında Kastamonu ve Sinop'u alarak Candaroğulları Beyliği'nin topraklarını tamamen ilhak etmiştir. Bu anlamda Candaroğulları Beyliği, Karamanoğullarından sonra Anadolu beyliklerinin en uzun ömürlü olanıdır. Osmanlı kuruluş dönemi Anadolu Beylikleri video serimizin 4. bölümünde Karamanoğulları Beyliği'nden ve bu beyliğin kurucusu Karamanoğlu Mehmet Bey'den bahsedelim. 13. yüzyılda Anadolu'daki en güçlü beylik konumunda bulunan Karamanoğulları Oğuzların Afşar boyuna mensuptur. Beyliğin temellerini Kerimüddin Karaman Bey atmışsa da gerçek anlamda kurucusu Karamanoğlu Mehmet Bey olarak kabul edilir. 1261 yılında beyliğin başına geçen Karamanoğlu Mehmet Bey, Larende merkezli olarak bu beyliği güçlendirmiştir. Oldukça başarılı bir bey olan ve hatta Anadolu Selçuklu Devleti'nde vezir de olan Karamanoğlu Mehmet Bey'in 1277 yılında ölümünden sonra beyliğin başına Güneri Bey geçmiş ve 23 yıl bu beyliğin başında kalmıştır. 1300 yılında ise Bedrettin Mahmut Bey Karamanoğullarının beyi olmuştur. Osmanlı Devleti'nin güçlenmesinden sonra zaman zaman Osmanlı ile Karamanoğulları arasında mücadeleler yaşanmıştır. 1398 yılında Yıldırım Beyazıt Konya'yı ele geçirmiş ve beyliği fiilen bitirmiştir. Ancak Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'ın Timur'a yenilmesinden sonra Karamanoğulları tekrar güçlenerek Osmanlı idaresindeki bazı toprakları ele geçirmeye başlamış ve hatta Bursa'yı kuşatmıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminde ise Osmanlı Devleti Karamanoğulları Beyliği'ni tamamen kontrolü altına almış ve 2. Beyazıt döneminde 1487 yılında Karaman Beyliği tümüyle Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Kendilerini Selçuklu Devleti'nin varisi gören Karamanoğulları bu anlamda Osmanlı Devleti'ne en son katılan beylik olmuştur. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.